Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir kule yapmaya çalışacağız. Ama elimizdeki tuğlaların boyutu belli. Bu tuğlalar küp şeklinde. En büyüğünün kenarları 1 birim. Sıradakinin kenarları 1/2 birim. Buraya 1/2 yazayım. Sıradakinin boyutu 1/3 birim. Elimizde her kutudan bir tane var. Bu küpleri üst üste koya koya ne kadar büyük bir kule yapabiliriz onu göreceğiz. Hemen yazmaya başlayalım. Kulenin boyu 1 artı 1/2 artı 1/3 artı 1/4 böyle devam ediyor. Neyse ki sonsuz tane küp var elimizde. Bunu hemen toplam formülüyle n'ye birden sonsuza 1/n şeklinde yazalım. Acaba bu kulenin boyu nereye kadar gidiyor? Küpler gittikçe çok küçülecekler. 100 küpten sonra 1/100, 1/101 ekleye ekleye ne kadar gidebilirim diye düşünüyordum. Bir de sorun yok. 1/2 ile de mutluyum. Şu iki terime bakacağım. 1/3 artı 1/4. Bu aslında 2 tane 1/4'ten daha küçük. Yani pardon, 2 tane 1/4'ten daha büyük. Çünkü 1/3 daha büyük bir şey 1/4. Sıradaki birkaç terimi de hesaba katayım. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Bu sıradaki 4 terimde 4 tane 1/8'den büyük değil mi? 1/8 bunların içindeki en küçüğü. Yani 1/2. Sıradaki terimlere bakalım. 1/16'ya kadar. Buradaki 8 tane terim 1/16 çarpı 8'den büyük değil mi? Yine 1/2. Bu şekilde 2'nin kuvvetlerine kadar giderek 16 çarpı 1/32 1/2'den büyük başka bir terim. 1/2'den büyük bir sürü terimi topluyoruz. Sadece 1/2'leri toplasak zaten sonsuz. Demek ki kulenin boyu sonsuz. Çok güzel. Küçük küçük küplerle sonsuz yükseklikte bir kule inşa ettik. Yani bu küplerle başlayarak isterseniz önce atmosferin dışına çıkın. Daha sonra Ay'a ulaşıp koymaya devam edin küçücük küplerinizi. Evrenin sonu varsa oraya kadar gidebiliriz. Dünyadan bir yöne doğru sonsuza kadar çıkar. Şimdi bütün evren görebilir bu kulemizi neredeyse. O yüzden güzel bir kule olsun diye bir de boyamak istiyoruz bu kuleyi. Kuleyi boyamak için ne kadar boya gerekir? İlk önce sadece bir yan yüzünü boyayalım. 4 tane yan yüzü boyayınca yan taraflar bitecek. Ben dedim ki dünyamızı temsil etsin diye mavi renge boyayalım. İlk önce bu yan yüzeyi boyadık. Diğer yan yüzeyi boyadık. Öteki yan yüzeyi boyadık. Böyle sonsuza kadar devam ettik. Burada yazdığım alanın formülü 1'in karesi artı 1/2'nin karesi 1/3'ün karesi ve böyle devam eder sonsuza kadar. Bunu da hemen sonsuz toplam n'ye birden sonsuza 1/n kare şeklinde yazabiliriz. Şimdi boyu sonsuz olan bu kulenin bir yan yüzeyini boyamak için ne kadar boya gerek? Bu toplamı nasıl hesaplarız? Bu toplam tarihte önemli bir soru.
Basel problemi diye geçer. Büyük matematikçi Euler'in yaşadığı yerden almıştır adını. Euler bu seriye bir çözüm vermiştir. 1734'te demiştir ki 1 bölü n karenin n1'den sonsuza kadar toplamı pi kare bölü 6. Yani boyu sonsuz olan bu kulenin bir kenarının yüzey alanı pi kare bölü 6. Ve bu sayı çok küçük bir sayı. Örneğin 2'den küçük. Bizim 4 tane kenarımız var. Bu sayıyı 4 ile çarpacağız. 4 çarpı 1 bölü n kare, n birden sonsuza. 4 bölü 6 pi kare. 2 bölü 3 pi kare. Bu da 8'den küçük bir sayı. Yani bu sonsuz kulenin 4 yan yüzünü boyamak 8 birim kareden az boya gerektiriyor. Ama kulenin boyamadığımız 1-2 yeri kaldı farkındaysanız. Bir tanesi alt tabanını boyamadık. Belki çok gerekli değil zaten, onu çok görmeyebilirler. Ama daha önemlisi üst tarafını boyamadık. Şurada kırmızıyla işaretleyeyim. Aşağıdaki 1 birimlik küple yukarıdaki 1 bölü 2 birimlik küpün arasındaki yeri hiç boyamadık. Aynı şekilde yukarıda 1 bölü 2 birimlik küple 1 bölü 3 birimlik küp arasındaki yeri boyamadık. Yukarıları da boyamak istersek ne kadar boya gerekir? Belki buradan bir sonsuzluk gelir. Bunu görmek için kulenin en tepesine çıkalım ve aşağıya bakalım. Kenarları 1 birim olan küpü görüyorum aşağıda. Ortasında da kenarları 1 bölü 2 birim olan küp var. Ben burayı boyayacağım. Bunun için formülümüz şöyle. 1 bölü n kare eksi 1 bölü n artı 1'in karesi. Ard arda gelen iki kübün yüzey alanı farkı. Bunları toplayacağız birden sonsuza. Bu toplamlardan bir tanesini biliyorum. Ötekini de belki bu formülü kullanarak hesaplayabiliriz. Ama hesaplamaya o kadar da gerek yok. Çünkü bu küpün dışını boyadık. Sırada 1 bölü 3 birimlik küp var. Bu ikisinin arasındaki farkı boyayacağız. Sırada 1 bölü 4 birimlik küp var. Onların arasındaki farkı boyayacağız. Bunu bütün küpler için yaptığımızda sadece en alttaki küpün yüzey alanını boyamış olacağız. Yani bu formülün sonucu yetişti. Bu geometrik kanıt. Başka bir matematiksel kanıtı bu formülle yapabiliriz. Yani toplam yüzey alanı bir artı 2 bölü 3 pi kare. 9 birim kareden küçük. Bu sonsuz yükseklikteki kuleyi boyamak için 9 birim karelik boya yeter. Şimdi iki tane sorun kaldı. Bir tanesi bu kulenin hacmini merak edebiliriz. O soruyu size bırakıyorum. 1 bölü n küplerin toplamı ne olabilir? İkincisi ise daha pratik bir soru. Bu sonsuz yükseklikteki kuleyi nasıl boyayacağım? Bunun için aranızdan bir gönüllüye ihtiyacımız var. Kulenin en tepesine çıkacak. Oradan boyayı boşaltacak. Bu 9 birimlik boya yeterli, artar bile zaten. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Okay.